Anlaştık değil mi? Artık böyle fevri tepkiler yok. Anlaştık. Yurttan arıyorlar. Aa, hemen aç, hemen aç. Bir sıkıntı yoktur inşallah. Yok Cihan Bey, ben teşekkür etmek için aradım. Yaptığınız bağış elimize ulaştı. Çocukların çok işine yarayacak. Rica ederim, ne demek. Oradaki her çocuk benim de çocuğum. Ve onların huzuru ve mutluluğu çok önemli. Can Gurur nasıl? Gayet iyi oldunuz. Yonca Hanım hiç aksatmadan her gün geliyor emzirmeye. Teşekkür ederim. Ne olmuş? Cihan Gurur iyi miymiş? İyi. Can Gurur çok iyiymiş. Engin çalışıyor zaten. Merak etme Hançer. Can Gurur evine dönecek. Yanımızda olacak. İnşallah. Annem hiç sormuyor biliyor musun Hançer? Ne beni, ne torunumu. Sence biraz garip değil mi? Ben buradayım Cihan. Biliyorum. Sen hep burada, benim yanımda ol Hançer. Lütfen, ama lütfen dışarıdan hiç kimse bizim aramıza girmesin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tabii ki. Hiç istemiyorum ama işe gitmem lazım. Evet, benim de yapmam gereken işler var. Son zamanlarda çok aksattım ben de vakfı. Beraber gidelim o zaman. Gidelim. Hadi. Hançer. Zamanın var mı? Bu konuyla ilgili. Biraz konuşalım. Tabii olur, konuşalım. Otur Hançer. Bu ay bursları vakıf fonuna ödeyebilecek misiniz? Yani ödeyemeyecekseniz muhasebeye söylemem gerekiyor. Yani yeterince bağış topladık bu ay. Sanıyorum ki ödeyebiliriz herhalde. Ya ben aslında bununla ilgili bir dosya yapmıştım. İstersen getireyim odamdan, birlikte inceleyelim. Ne dersin? Tamam. Geliyorum hemen. Beni sevmek neden bu kadar zor? Bu ayın dökümleri.
Güzel. Vakıf bu ay kendi içinde bursları ödeyebilecek. Odaklanamıyorum ki işe. Ya bize daha uzun vadeli, şöyle daha güzel kaynaklar lazım. Aslında bununla ilgili bir fikrim var benim. Aslında bir iş imkanı yaratma fikrim var. Hani böyle atölye gibi. Ne dersin? Beni sevmek neden bu kadar zor? Cihan sen beni dinliyor musun? Aklın başka yerde gibi. Ne oldu, canını sıkan bir şey mi oldu? Bir iş vardı, aklıma o geldi. Kusura bakma, gitmem lazım Hançer. Aa. Cihan? 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 Cihan sen neye gerildin böyle birdenbire? Nereye gidiyorsun? Bir iş için gelmiştim. Ama aklıma başka bir iş geldi. Gitmem gerekiyor Hançer. Sana nezaketsiz davrandım. Kusura bakma. Ama en kısa zamanda vakıfla ilgili tekrardan konuşacağız, tamam mı? Alo, Melih geldi. Bahçede beni arayıp duruyor. Delirdi mi? Ne işi var bahçede? Delirmiş gibi Hançer. Ne olur bir şeyler yap, yalvarırım. Eğer aşağı inmezsen konağı ayağa kaldırırım dedi. Cihan duyarsa felaket olur Sinem abla. Cihan'ın onu görmemesi lazım. Hançer, yalvarırım durdur onu. Ne olur Melih'i durdur. Al götür buradan. Hadi be. Ne yapıyorsun sen Melih? Hançer sen eve geç, karışma işime. Ya ne yapıyorsun Melih? Biri görecek seni şimdi. Ya görsünler ya. Görsünler Hançer. Bıktım zaten görünmez olmaktan, yok sayılmaktan. Bak ben aşkım için kendimi yaktım. Onun için hayatımı yaktım ben. Şu kadarcık şey hak etmiyor muyum? Buraya gelecek, anlatacak ne varsa. Ya da işin aslını açıklayacak, yeter. Melih dediğin her şeyde çok haklısın. Ama ne olur haklı olduğun şeyleri evde konuşabilir miyiz? Hançer ben konuşacağım, sen geç eve hadi. Bak söz veriyorum arayacağım Sinem ablayı. Tamam mı? Gelecek konuşacak seninle ama hatırım için ne olur eve gidelim. Burada durarak Sinem ablayı da beni de çok zor bir durumda bırakıyorsun Melih. Lütfen hatırım varsa eve gidelim. Arayacağım ben, çağıracağım, söz veriyorum. Hadi. Bak o zaman arayacaksın, eve gelecek, orada konuşacağız. Tamam söz veriyorum. Arayacağım ve eve çağıracağım. Yeter ki şu an burada olmayalım Melih. Melih burada Cihan Bey. Hançer Hanım'la tartıştılar. Ondan sonra da eski eve gittiler. Aysu, montumu ver bana.
Anne! Anne gel! Ne oldu? Cihan abi delirmiş gibi evden çıktı. Belinde silah vardı. Koş. Koş hemen Mukadder Hanım'a haber ver. Ne diyecek, niye çıktı bilmiyorum ki. Oyalanma. Hadi git. Bana ne dediysen aynını söyle. Koş. Allah'ım Allah'ım. Üf, korktuğum başıma gelecek ya Rabbim. Niye kimse beni adam yerine koymuyor Hançer? Bu kadar kolay mı ya beni ezip geçmek? Bak ne dersen de haklısın Melih. Ama bağırarak çözülecek bir şey değil bu. Ya bırak Hançer ya. Bunca zaman sustum ne oldu? Ne geçti elime? Efendi Melih, fedakar Melih. Yok artık o Melih. O Melih öldü. Bu ne? Bilmiyorum. Cihan? Cihan! Abi? Abi bak ben buradayım. Yanındayım. Beraber halledeceğiz, tamam mı? Ben sana hançerden uzak dur demedim mi? Cihan! Cihan ne olur yapma, gözünü seveyim lütfen. Lütfen. Karışma hançer. Cihan! Cihan yapma, canını yakıyorsun lütfen. Girmeyeceksin bu eve bir daha. Cihan! 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 Cihan ne yapıyorsun? Konuş! Cihan! Hançerden uzak duracaksın. Bir daha karşısına çıkmayacağım de. Cihan lütfen. Oğlum! Ne yapıyorsun oğlum? Yapma oğlum. Yapma. Cihan abi ne olur yapma, yalvarırım yapma. Seni uyardım. Sana benzemem dedim ben Melih. Allah'ım ne olacak ya? Durdur oğlunu. Çek al. Cihan yapma. Cihan abi bırak. Yapma oğlum yapma. Bırak silahı. Ya yeter! Yeter artık yeter! Yok bizim Melih'le hiçbir şey aramızda. Bu senin de oğlun. Duyuyor musun beni? Senin çocuğun Cihan. İkimizin çocuğu.
Cihan ne olur koy onu, bir kaza çıkacak elinden lütfen. Bana bunu nasıl yaptın Hançer ya? Gözümün içine baka baka. Yalan söyledin bana. Mecburdum çünkü. Beyza ile evlenmiştin. Çocuğun doğacaktı. Sen niye dahil oldun bu oyuna? Sen nasıl bir adamsın ya? Adamlığa bu sığar mı? Oyun falan yok. Ben sadece Hançer'e yardım etmek istedim. Onu öyle ortada bırakamadım. Çok zor durumdaydı. Bir faydam olsun istedim ona. Zaten bunu yaptığım zamanlar ben çoktan kendimden bile vazgeçmiştim. Sen de çok üstüne gidiyordun. Doğruya doğru. Ben de sahip çıkmak istedim. Zaten yapacak daha iyi bir şeyim yoktu. Ama her şey çığırından çıktı. Ne bekliyordunuz ki? Hançer ne bekliyordunuz Allah aşkına ya? Ondan vazgeçmedim. Peşini bırakmadı ama senin aşkın söneceğine daha da alevlendi. Biz bu yalandan kurtulalım istedik. Ama her şey iyice sarpa sardı. Küçük bir kar topuydu, çiğ oldu. Hepimiz altında kaldık. Sen beni böyle mi sevdin Hançer? Çocuğumuzu her şeye oyun ederek, bana yalan söyleyerek. Bir daha beni sırtımdan vurmak istiyorsan bunu kullan. Bir daha beni bu noktaya düşürmeden canımı al. Özür dilerim. Ben böyle olsun istemedim biliyorsun. Affet olur mu beni? Bizi yalnız bırak. Naci, işin bittiyse gidebilirsin.
İdam mahkumlarına bile son sözleri soruluyor. Sen benim bunları niye yaptığımı anlatmama izin vermeyecek misin? Bu mahkemede müebbet yemeye razı mısın peki? Eğer vereceğim hükmü göz alabiliyorsan gir içeri. Senin için neleri göze aldığımı bir bilsen, ölüm pahasına kendimi sana affettirmeye koştuğumu duysan, o zaman ne yapardın? Yine böyle zalimce mi davranırdın bana? Vereceğin her ceza kabulüm. Yeter ki kendimi anlatmama izin ver bana. Böyle susacak mısın? Cihan, ben Cihan ben ne? Taktik mi düşünüyorsun susarak? Hangi yalanı söylesem diye? artık yalan yok. Sana buraya bütün gerçekleri baştan sona anlatmaya geldim. Anlatacaksın. Ben de seni affedeceğim. Bu vicdan yükünden kurtulmak o kadar kolay mı? Ben inkar etmiyorum. Suçluyum. Hatta suçların en büyüğünü işledim ben. Senden gelecek her ceza kabulüm. Ama lütfen beni bir dinle Cihan. Benim için dinlemiyorsan bebeğimiz için dinle beni. Ben aylarca bu anın korkusuyla yaşadım. Ben beni affetmeyeceğini düşünerek aylarca kabuslar gördüm. Ama sonra kaçtıkça daha kötü oldu her şey. Ben o kabusu gözüm açık görüyordum Hançer. Her gün, her dakika. Oğlumun varlığını bilmeden başkasının çocuğu olarak aylarca acı çektim ben senin yüzünden. O son geceyi hatırlıyor musun? Birbirimize veda ettiğimiz geceyi. Sana bir şey olsaydı ben yaşayamazdım Hançer. Bunu biliyorsun değil mi? Ben hiçbir zaman şüphem olmadı ki zaten. Biz yanlış bir şey yapmadık Cihan. Biz birbirimizi çok sevdik.
Çok aşık olduk. Bu da veda Buse'miz olsun. Hiç unutmadım ki. Beni bırakıp gittiğin o anı. Hep hatırlıyorum. Aklımda. Silmek istedim. Silemedim. O gece ben çocuğumuzla hamile kaldım. Sen de bunu bile bile benden boşandın öyle mi? Planlı programlı yani. Bravo sana Hançer. Bravo. Hayır. Hayır yemin ederim. Yemin ederim hiçbir plan yoktu Cihan. Çocuğumuzun üzerine yemin ederim hatta. Sakın, sakın çocuğumuzu bu olaya karıştırma. Cihan söyleyecektim. Ama sen Beyza ile evlendin. Üzerine zaten Cihan gurur doğdu. Ya sen bana ne anlatıyorsun ya? Bizim bir çocuğumuz olsun diye ben aylarca Allah'ıma dua ettim. Sonunda olmuş. Ama sen oğlumu öğrendin ve o güzel anın ellerimden aldın. Beni bitirdin Hançer, mahvettin. Bana bunu geri verebilecek misin? Biliyorum yaptığım şey çok kötü. Bak biliyorum yaptığım şey çok korkunç ama başka bir çarem yoktu. Cihan gururu babasız bırakmak istemedim. Senin düzenin bozulsun istemedim. Senin düzenin bozulmasın diye benim düzenimi bozdun değil mi? Kendi oğluna kendini nasıl affettireceksin? Cihan ne olur yapma. Zaten sana ve çocuğumuza yaşattığım vicdan azabından kavruluyorum ben. Lütfen yapma daha fazla. Ya ben? Sence ben ne hissediyorum? Ha? Ne hissediyorum? Madem benim çocuğumu saklayacaktın, neden burnumun dibine geldin oturdun? Mecburdum. Sen benim üstüme geldikçe benim yalanım daha da büyüdü. Baktım bu yalanın içinden çıkamıyorum. Ben de karşına oturdum Cihan. En azından senin karşında büyüsün istedim. Hani belki oynar, belki görürsün, belki senin sıcaklığında büyür. Bak senden ben çocuğunu uzaklaştırmak isteseydim çeker giderdim. İzimi bile bırakmazdım. Ben çocuğumu senden uzaklaştırmak istemediğim için o karşındaki eve yerleştim. Senin sıcaklığında büyüsün istedim. Karşılıklı çocuklarımız aynı bahçede büyüsün istedim. Eğer bunu da yapmazsam dağılacaktım ben çünkü. Sen dağılacaksın diye beni dağıttın Hançer. Bıçakla. Atın gibi. Hançerle beni bıçakladın. Sırtımdan. Sen bana ne yaptığının farkında mısın Hançer? Kendi çocuğumun başını ne diye sevecektim ben? Peki bu gerçekler ortaya çıkmasaydı ben oğlumu nasıl affettirecektim kendime? Kendi kendine plan yaparken bunu da düşündün herhalde değil mi? Bir cevabım vardır. Tamam. Ben çok büyük bir hata yaptım. Sana yalan söyledim. Ama ben ne olursa olsun senden uzaklaşmadım Cihan. Her türlü hakaretine, her türlü eziyetlere katlandım. Sırf çocuğumuz senden uzakta büyümesin diye yaptım ben bunları. Aslında bana iyilik yaptın öyle mi?
Ya Hançer, bir söz söyleseydin yeter diyor. Ben her şeyi toparlardım. Ama sen onun yerine benden intikam almaya çalıştın. Ben öğrenmeseydim benim çocuğum o adamın baba diyecekti. O adamın soyadını alacaktı Hançer. Ben çıldıracağım, anladın mı? Çıldıracağım artık, çıldıracağım. Bu nasıl bir şey ya? Ben aslında söyleyecektim sana. Niyetlendim. Hatta hatırlıyor musun, seni yemeğe çağırdım. Aslında o yemeğe çağırma amacım da sana bunları anlatmaktı. Ama olmadı. Ya bana masal anlatma Hançer. Gerçekten isteseydin yapabilirdin. Seninle holdingde çalıştık, aynı odada kaldık. Her seferinde bana bir şey söyleyecektin. Söyle dedim ama söylemedin. Bir de üstelik yalanla beni ortak ettin. Hiç tanımadığın bir adamla evlendin sen Hançer, anladın mı? O adamla aynı evde kaldın. Bizim evimizde kaldın. Başka bir yolu yoktu çünkü. Bile bile ben kara çaldım kendime. Benden nefret edersen eğer bu işin peşini bırakırsın zannettim. Olmadı. Olmadı. Ya ben delirdim, anladın mı? Beni delirttiniz. Sizi el ele o konakta gördükten sonra bana seni sevmiyorum dedin. O çocuk senin değil dedin bana. Ben o adamı canlı canlı mezara koyup üstüne beton dökmemek için kendimi zor tuttum, anladın mı? Benim tanıdığım Hançer bu değil dedim. Sen böyle bir şey nasıl yapabilirsin ya? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Başka bir çarem yoktu. İnanmıyordun bana çünkü. Çok özür dilerim. Sus Hançer. Sus. Özürün kabahatinden büyük. Tek kelime etme. Hiçbir şey oğlumdan önemli değil. Ve hiçbir olay oğlumu benden ayırmana haklı çıkarmaz. Cihan, lütfen anla beni. Bak, bana hak ver demiyorum. Ama lütfen en azından anla beni. Hançer, neyi anlayacağım ya? Neyi anlayacağım Hançer? Sen o adamla o evde. Ya senden faydalanmaya kalksaydı? O zaman ne yapacaktın? Nasıl karşı koyacaktın Hançer? Melih öyle biri değil. Ya bırak Allah aşkına ya. Melih öyle biri değil. Melih çok iyi. Bırak şunu. Gerçekten onun bir suçu yok. O beni kardeşi yerine koydu. Ben de onu abim gibi gördüm. O bize sahip çıktı sadece. Hançer, senin bir abin vardı. Abine gitseydin ya, o sana sahip çıkardı. Cesaret edemedim. O kadar çok olay yaşadık ki. Beni dinlemezdi bile. Cesaret edemedin. Ben vardım. Ben. Sana aşık olan adam. Bana gelseydin, söyleseydin. Ama sen benden intikam almaya kalktın. Ya ben senden niye intikam alayım Cihan? Ben seni çok seviyorum. Sen sadece bir tercih yapmak zorunda kalma diye söyledim ben bunca yalan. Yani oğlumla abisi arasında bir savaş olmasın istedim. Böyle bir şey nasıl düşünebilirsin ya? Beni hiç tanımıyor musun Hançer? Böyle bir şey asla izin vermezdim ya. Anla Cihan, sen değil. Ama o iki kardeş arasında her zaman bir çekişme yaratılacaktı. Bunu sen de biliyorsun. Hançer bırak Allah aşkına ya. Sen benim adıma nasıl karar alırsın ya? Git Hançer. Daha fazla benim sabrımı zorlamadan git.
Şu kadarcık zaman hakkında hüküm vermene yetti yani. Yetti. Hatta fazla bile geldi. Çocuğum doğduktan sonra onu senden alacağım. Yok. Olmaz. Bunu yapamazsın bana. Çocuğumu alamazsın elimden. Öyle bir yaparım ki sen çocuğuma beni hasret bıraktın. Çocuğum doğduktan sonra da sen hasret kalacaksın. Cihan ne olur yapma böyle bir şey. Yalvarırım acı bana lütfen. Sen bana acıdın mı ya? Sen bana acıdın mı? Bu gerçekler ortaya çıkmasaydı ne zaman söylemeyi düşünüyordun? He? Ne zaman? Evladım babasız beni de çocuğumdan ayıracaktın sen. Hayır. Hayır asla öyle bir niyetim yoktu. Niye inanmıyorsun bana? Ya başında bir sürü dert vardı Cihan. Ben çok istedim sana söylemeyi. Zaten bir sürü dertle uğraşıyordun. Beyza ile uğraşıyordun bir yandan. Bir de ben üstüne yük olmak istemedim sadece. Hançer, yeter. Gerçekten yeter. Bana iyilik yapmış gibi konuşma artık. Yemin ediyorum ben söyleyecektim. Sadece Beyza'dan boşanmanı bekliyordum. Artık senin saçma sapan bahanelerini dinlemek istemiyorum Hançer. Yalanlarını da. Can gururu Beyza'dan nasıl kurtardıysam da oğlumu senden alacağım ve kurtaracağım. Beni Beyza ile aynı kefeye koyamazsın. Ne farkın var söylesene. Beyza beni oğlumdan ayırdı. Sen de beni oğlumdan ayırdın. İstediğin yere kaç Hançer, anladın mı? Bundan sonra yerin 7 kat altına girsem bile seni bulacağım ve oğlumu senden alacağım. Ben senin düşmanın değilim Cihan. Ben senin düşmanın değilim. Bak geldim buraya yalvarıyorum. Ağlıyorum beni affetmen için. Düşman bile senden daha insaflıdır. Bilirim ki o düşmanım. Ama sen düşmandan daha kötüsün Hançer. Bu doğru değil. Bunun doğru olmadığını biliyorsun Cihan. Cihan. Bunun doğru olmadığını biliyorsun. Yürü. Çık dışarı. Bak lütfen anla beni. Daha konuşmamız lazım. Cihan yapma. Lütfen dinle beni biraz daha. Cihan beni anlaman lazım. Bak bunun hiçbir faydası yok bize. Lütfen Cihan. Cihan yanlış yapıyorsun. Lütfen beni bir dinle. Anlayacaksın. Bak beni dinlersen neden yaptığımı anlayacaksın Cihan. Cihan aç kapıyı. Bak Cihan böyle yaparsan anlaşamayız. Beni anlayamazsın. Bunun ikimize de faydası yok. Lütfen yapma. Ben zorunda olmasam yapmazdım bunu. Lütfen aç kapıyı, dinle beni. Hançer, ne yapıyorsun sen burada? Gitmeyeceğimi söylemiştim. Çıldırdın mı sen? Hasta olacaksın. Umurumda değil. Allah aşkına ya. Yürü. Yürü. Gir içeri. Montunu çıkartalım.
Al bunu da. Hançer, bu böyle olmaz. Yukarıda temiz kıyafetler var. Hadi üstünü değiştir. Ihlamur getirdim sana. İç. İçin ısınır belki. Üşüyorum ben. Çok üşüyorum hala. Gel buraya. Ben de çok üşüdüm Hançer. Ama sen o gecelerde yoktun. O yüzden sana değil, oğluma sarılıyorum ben.